Uzmanlar, Dünya'ya hızla yaklaşan bir asteroid olduğunu söylemişti. Lakin gerçek çok sonradan ortaya çıktı. 2018'de Elon Musk'ın uzaya fırlattığı Tesla marka araç, bilim dünyasında yanlış düşüncelerin yayılmasına sebep oldu. Ve bu düşünceler doğrultusunda, insanlara dev bir asteroidin Dünya'ya hızla yaklaştığını söyleyerek, insanlarda korku ve paniğe sebep oldu. Peki bu olayın aslı nedir? Elon Musk neden böyle bir şey yaptı? Gelin hep birlikte bakalım. Elon Musk'ın Tesla Roadster'ı, Şubat 2018 Falcon test uçuşu için kukla yük görevi gören ve Güneş'in yapay uydusu haline gelen elektrikli bir spor otomobildir. Starman lakaplı bir uzay giysisi giymiş, manken sürücü koltuğunda oturuyor. Araba ve roket sırasıyla Elon Musk'ın başında olduğu Tesla ve SpaceX şirketlerinin ürünleridir. 2010 Roadster, Musk'ın kişisel mülkiyetindedir ve daha önce işe gidip gelmek için kullanılmıştır. Uzaya fırlatılan ilk üretim otomobilidir. Roketin ikinci aşamasına monte edilen araç, bir kaçış yörüngesine fırlatıldı ve Mars yörüngesini kesen eliptik bir güneş merkezli yörüngeye girdi. Yörünge, Güneş'ten 1,66 astronomik birim uzaklıktaki en uzak noktaya ulaşır. Fırlatma sırasında Roadster'ın videosu görev kontrol merkezine iletildi ve canlı olarak yayınlandı. Reklam analistleri, Musk'ın uzaya bir Tesla fırlatma kararında marka yönetimi anlayışına ve yeni medya kullanımına dikkat çekti. Musk, insanlığı diğer gezegenlere yayma konusundaki daha geniş vizyonunun bir parçası olarak, halkı uzayda yeni bir şeyin olma olasılığı konusunda ilhamlandırmak istediğini açıkladı. Mart 2017'de SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yeni Falcon aracının fırlatılmasının riskli olması nedeniyle, hayal edebileceğimiz en aptalca şeyi taşıyacağını söyledi. Haziran 2017'de Twitter takipçilerinden biri, bu aptalca şeyin bir Tesla model olmasını önerdi ve Musk buna şu yanıtı verdi: "Önerilere açığız." Musk, Aralık 2017'de yükün kendisine ait, gece yarısı kirazı Tesla Roadster olacağını duyurdu. Test uçuşunun hedeflerinden biri, yeni roketin Mars yörüngesine kadar yük taşıyabileceğini göstermekti. NASA yardımcı yöneticisi Lori Garver, SpaceX'in NASA ve hava kuvvetlerine ücretsiz fırlatmalar teklif ettiğini ancak kimsenin kabul etmediğini ve Tesla hilesinin yedek olduğunu belirtti. Roadster, birkaç özel amaçlı Ay ve Mars gezgininin ardından uzaya gönderilen ilk standart yol koşullarına uygun araçtır. Amerika Birleşik Devletleri Ticari Uzay Taşımacılığı Ofisi, test uçuşunun fırlatma lisansını 2 Şubat 2018'de yayınladı. Roket, 6 Şubat'ta Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A fırlatma kompleksinden havalandı. Arabayı destekleyen üst aşama başlangıçta bir Dünya Park yörüngesine yerleştirildi. 6 saat boyunca Van Allen radyasyon kuşakları arasında süzülerek geçirdi ve böylece Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından ağır istihbarat uydularının jeostasyon yörüngesine doğrudan yerleştirilmesi için talep edilen yeni bir yeteneği gösterdi. Ardından, üst aşama istenen kaçış yörüngesine ulaşmak için ikinci bir güçlendirme gerçekleştirdi. Fırlatma canlı olarak yayınlandı ve uzaydan gelen video akışları, aracın üst kademesinin tepesindeki özel adaptöre bağlı bomblara, aracın içine ve dışına yerleştirilen kameralar sayesinde, Roadster'ı arka planda Dünya ile birlikte çeşitli açılardan gösterdi. Musk, aracın pilinin 12 saatten fazla dayanacağını tahmin etmişti. Ancak canlı yayın sadece 4 saatten biraz fazla sürdü ve böylece Dünya yörüngesinden son çıkıştan önce sona erdi. Görüntüler SpaceX tarafından Flickr hesabında kamuya açık olarak yayınlandı. Roadster, Mars'ın yörüngesini geçen ve Güneş'ten 1,66 mesafeye ulaşan Güneş merkezli bir yörüngededir. Mars'ın 1,85 derece eğimine kıyasla ekliptik düzleme yaklaşık 1 derecelik bir eğimle, bu yörünge tasarım gereği Mars'ı kesemez. Bu nedenle araba ne Mars'ın yanından uçacak ne de Mars'ın etrafında bir yörüngeye girecektir. Bu, Dünya-Güneş L1 Lagrangian noktasına Discover görevi sonrasında, SpaceX tarafından Dünya yörüngesinden çıkan ikinci nesneydi. Fırlatmadan 9 ay sonra, Tesla Mars yörüngesinin ötesine geçti ve 9 Kasım 2018'de 12.48'de Güneş'ten 248.892.559 kilometre mesafede Aphelion noktasına ulaştı. Arabanın Güneş'e göre maksimum hızı, perihelion noktasında yaklaşık 121.000 km/saat olacaktır. Roket gerçek bir Mars transfer yörüngesini hedeflese bile, araba Mars yörüngesine yerleştirilemezdi. Çünkü onu taşıyan üst kademe gerekli itici, manevra ve iletişim yetenekleriyle donatılmamıştır. Bu uçuş, Falcon'un potansiyel gelecekteki görevlerde Mars'a doğru önemli yükler fırlatabileceğini basitçe göstermiştir. Peki, NASA ve Elon Musk'ın bir sonraki hedefi neler? Bunu zamanla göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de bu konu hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtin.